1A sınıfından Caner Metin ile felsefe yapacağım. Bilgelik sevgisi anlamına gelen filozofi alanına değerli katkıları neticesinde Kahraman Kazan 15 Temmuz Milli İrade Üniversitesi Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü tarafından Fahri Doktora verilmeye layık görülen Caner Metin kardeşinizden hepinize kucak dolusu selamlar. Bugün kimsenin asla anlamadığı ama anlamış gibi yapmanın çok büyük prim kasmayı sağladığı konular üzerine konuşacağız. Bunları asla anlamamış olan bendenizin de oturup insanlara anlatacak denli atarlı bir tutum takınıyor olabilmem bu söylediğimin en büyük kanıtıdır. Götündeki ve başındaki kıllar ağarmış haliyle anaokulu bebesi gibi dilini dışarı çıkardığı pozuyla tanıdığımız ve geçen yüzyılda insanlığın başına büyük belalar açmış Albert Einstein'ın görelilik teorisiyle ilgili bir lakırdı etmeye çalışacağız. Tabii bunu felsefe ile bağlantısını kurmaya çalışarak yapacağız ki neden? Artık hepiniz biliyorsunuz ki çünkü herkes yapabilir. Öncelikle dediğim gibi bu teorik fizik biz faniler için anlaşılması çok güç bir alan. Hepimizin bilmem kaç kilo çeken beyinlerimizden ziyade taşaklarımız var ve atomu parçalayabilecek fıldır fıldır gözlere sahip değiliz. Sağa sola saldığı bir sürü gayrimeşru çocuğu olduğu söylenen rahmetli Einstein amcamız kadar başka yerlerimizde iyi çalışıyor değildir zannımca. Kendisi istesin ya da istemesin, bu amcamızın geçen yüzyılda yaptığı birkaç şey ile dünyayı da bir anlamda siktiği hepimizin malumu. Nazilerden önce atom bombasını geliştirek diye Roosevelt'e mektup yazıp dünyanın kafasına nükleerin vurulmasındaki rolünü hepimiz biliyoruz. Tabii Japonya atom bombalarını yedikten sonra moral anlamda dünyada hiçbir şeyin eskisi gibi kalmadığını da. Peki ortalığa saldığı ve aslında derinlemesine bakıldığında doğrudan bir bağlantısı olmadığı görülecek olsa da felsefeyi ve insanı kurcalayan diğer alanları etkileyen relativitesine ne demeli? Ne demeli? Gelin önce kısa ve çok kabaca bu teorinin ne mene bir şey olduğunu anlamaya çalışalım. Şimdi öncelik relativite ya da görelilik Aristoteles zamanından beri felsefede yer alan bir kavram. Şeylerin varlığı kavramı, nesnelerin varlığının veya başka bir nesneye göre başka şekillerde açıklığının ifadesidir. Örneğin bir öğe diğerinden büyük kabul edilir. Doğanın bütününü mantıksal olarak kavrayabilmemiz için kaçınılmaz olarak karşılaştırmalardan yararlanmamız gerektiğini söylüyor yani amcam. Kısacası büyük ama neye göre küçük ama neye göre gibi. Aristoteles'in yüzyıllar boyunca geçerliliğini koruyan, varlığı öz ve biçim ile dört neden ışığında açıklayan paradigmasını sarsıp onun yerine geçense kafaya elmayı yiyince aklı başına geldiği söylenen Newton'un paradigması oluyor ki bu da mekanik doğa anlayışının matematiksel formülasyonunu tam anlamıyla gerçekleştirilmesi biçiminde ele alınabilir. Ona göre uzay ve zaman birbirinden ayrı ve mutlaktı. Zaman uzayın her yerinde ve tarihin her döneminde çekim gücü, hız ve kendi içinde gerçekleşen olgulardan tamamen bağımsız olarak akan, her gözlemci ve uzayın her noktası için aynı şekilde geçerli, ontolojik yapısı mutlak ve evrensel olan bir varlıktı. Anlamıyorsunuz mu? Siktir edin, hafiften ezberlemeye çalışın. Fizik okumuş olması bile yetmez. Bu işlerle tam anlamıyla kafayı kırmış çetin ceviz bir nörde denk gelmediğiniz müddetçe orada burada Newtonian evren tasarımı filan diyerek dinleyicilerinizde ne kadar da bilgili bir çocuk izlenimi uyandırabilir, ikili ilişkilerde başarıyı yakalayabilirsiniz. Şimdi gelelim Einstein'a. Herif daha 26 yaşında özel görelilik teorisini ortaya atarak Newton'un yaklaşımının birçok hareketi doğru açıklamakla birlikte çok hızlı hareket eden cisimlerin davranışını açıklamakta yetersiz kaldığını iddia ediyor. O ünlü E eşittir mc kare formülüyle kütlenin hızla birlikte arttığını, madde ile enerjinin karşılıklı dönüşümünü de gösteriyordu. Pek çoğumuzun yaş 35 yolun yarısı eder diyerek yeni nesil meyhanelerde rakılarımızı tokuşturduğumuz çağlarında da genel görelilik teorisini ortaya atan Einstein, madde ve enerjiyi birleştirdiği gibi bu kez uzay ve zamanı da birleştiriyor
zamanın izafi yani göreli olduğunu gösteriyordu. Aşık olduğum Ahu'nun yanında zamanın nasıl geçtiğini bilmiyorum. Teravihi kılarken ise zaman geçmek bilmiyor diyenler, alın size açıklaması. Yani diyor ki Einstein amcam, mesela ikiz kardeşler düşünün. Biri ışık hızında bir zaman yolculuğuna çıkmış olsun, diğeri de dünyada kalsın. Yolculuğa çıkan geri döndüğünde kardeşini yaşlanmış bulur. Olur mu lan öyle şey demeyin, dahinin söylediği bu. Mesela ışık hızında seyahat edebilseydik, birkaç yıl sonra döndüğümüzde dünyadaki zamanı yüzlerce yıl ilerlemiş olarak bulurduk. Zaman yolculuğu muhabbetlerinin de en gerçekçi olabilecek kaynağına erişmiş oluyoruz böylece. Gelelim bizim asıl meselemize. Einstein'ın kimilerine göre Newtoncu fiziksel paradigmayı sarsan, kimilerine göre ise onu tamamlayan teorisi, değerlerin izafiliği çıktısıyla felsefe ve sosyal bilimler alanına da kaçınılmaz olarak sızmış. Evreni, dünyayı, toplumları açıklayan büyük anlatıların sönümlendiği, evrensel gerçeklik yoktur, ancak herkesin kendi doğruları vardır gibi bir görelilik yorumunun hakim olduğu postmodernizmin de temel varsayımlarından biri oluşmuştur böylece. Şimdi bu noktada şahsımın da kafasının biraz karışık olduğunu belirtmem gerekir. Bir kere zaten Nietzsche'nin fikirlerinin Nazizmi etkilediği konusundaki tartışmaya benzer biçimde fiziksel görelilik kuramlarının değerlerin izafiliğine götürülmesinin bir yanlış yorumlama olduğu fikrinin de tartışıldığını belirtmek lazım. Ama yanlış manlış, yok Schrödinger'in kedisi, yok yanlış ve doğrunun yanı sıra ikisinin de aynı anda olduğu bir mantıksal pozisyonun bulunduğu fikrinden hareketle kuantum teorisi vesaire ile birlikte bunun günümüz dünyasını, söylemlerini falan filan derinden etkilediğini reddetmek mümkün değil. Gelelim benim kafam nerede karışıyor. Hasan Sabbah'a atfedilen ve onun asıl sırrı olduğu söylenen hiçbir şey gerçek değil, her şey mübah söylemini anıştıracak türde bir görelilik ile evreni kavramak işine gelmiyor değil insanın açıkçası. Ama böyle olduğunda da geriye ne kalıyor? İnsanların götünün başının ayrı oynamasının ve götü başı ayrı oynayanların postmodern bir yavşaklıkla tüm o yavşaklıklarını meşru kılmalarının da önüne nasıl geçilir bilemiyorum. Sözünü ettiğim bu yavşaklığı tümüyle inkar edecek olsa Caner Metin kardeşinizin bu podcast'i yapma şansı olmayacak. Kime göre, neye göre bir felsefeci olduğunu düşünüp duracak ve belki de kendini şimdiki 3 harfli adı nedir bilemiyorum yepis yeni bir üniversite sınavının ve ülkemizin güzide filozofi bölümlerinin birinin kapısında bulması gerekecekti. Ama dünyanın matematiksel, ahlakın doktriner olmadığı gibi her şeyinde bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler gevşekliğinde olmadığı bu ikisinin ortasının bulunduğu bir dünya mümkün değil midir? Ne kadar da orta yolcusun mu diyorsunuz? Oturun daha radikalini siz düşünün o zaman. Ama fazla da düşünmeyin ha, kafanız çatlar. Haftaya kadar kafayı kurtarırsanız yeniden görüşmek dileğiyle. Bye.